Peki sizin geçtiğimiz günlerde bir paylaşımınız oldu malum. Suriye'yi bir konuşalım istiyorum. Çünkü Suriye'nin yani o iç savaşın ardından Beşar Esad'ın devrilmesi, ülkesini terk etmesi, sonrasında Türkiye'de oluşan bir bayram havası, sanki Halep'i Şam'ı teslim alacakmışız gibi oluşan bir iklim var malum. Hem bunu sorayım çünkü bizi çok ilgilendiriyor Suriye'de. Yani yanı başımızda olan her şey, bir kere en basitinden komşumuz olması dolayısıyla, topraklarımızda yaşayan milyonlarca Suriyeli dolayısıyla oluşabilecek yeni göç dalgası vesaire bir sürü sebeple bizi Suriye'de olanlar çok yakından ilgilendiriyor. Siz orada olup bitenleri nasıl yorumluyorsunuz? Biz bu kadar iyimser olmalı mıyız? Şimdi çok uzun savaşların, çok uzun sarsıntıların sonunda oluşturulabilmiş bir konsensüs var bu bölgede. Nedir bu da? Bakın Birinci Dünya Savaşı, ardından milli mücadele. Milli mücadeleden sonra zaten daha önce başlayan bir aslında Suriye isyanı var ama süreç 25'ten sonra giderek artıyor Fransızlara karşı. Suriyeliler de emperyalizme karşı biraz geç de olsa uyanıp bir mücadeleye giriyorlar. Hatta Atatürk'ün o dönemde gerekirse size ben her türlü desteği veririm mesajı da var Suriye'ye. Dolayısıyla artık oturmuş bir sistem var. Evet, bu sistem içerisinde zaman içerisinde Baas rejimi diktatöryel bir yapıya evrilmiş olabilir. Orada yaşayan insanlar bir takım sıkıntılar yaşamış olabilir. Ama her ülke kendi demokratik iç teamülleri içerisinde bir şekilde bu sorunları çözmek zorunda. 15.000 kilometre öteden gelip de kimse dünyanın jandarması değil, gelip ben buraya demokrasi getireceğim diye. Bakın emperyalizm bu topraklara ne zaman burnunu sokarsa bu coğrafya bu şekle geldi. Birinci Dünya Savaşı'nda da böyle olmuştu. Şimdi tekrar bir dünya savaşı kaşıyorlar. Ve sarı sayfalardan bulmuş gibi ne kadar deli varsa dünyada bir şekilde şu anda söz sahibi. Yani sadece hani Kuzey Kore'ye bakmayın. Bütün dünyada aslında şu anda çok ciddi bir kırılma arifesindeyiz. Şimdi bu şartlar altında herkes kendi toprağında güzel. Şu dünyada Suriyelileri, Suriyeli vatandaşları kendi ülkelerinde huzur ve refah içinde yaşamasından daha çok istediğim bir şey yok. Ama biz de bunca kanın üzerine, bunca ağır bedelin üzerine kurduğumuz kendi cumhuriyetimizde kendimiz müreffeh yaşayalım. Türk insanı için harcansın Türkiye'de doğan para. Kendi bundan Türkiye'de 30-40 sene önce için değil mi? aynen öyle. Ben bunu söylediğim için faşist ilan edildim. Dolayısıyla artık gönül rahatlığıyla söylüyorum. Bir kere ilan edildim Türkiye nasıl olsa. Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin çıkarlarını düşündüğüm sürece bana isteyen istediğini diyebilir. Umurumda bile olmaz. Benim için önce Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti gelir. Elbette insanım. İnsanlığın ortak değerlerine saygım var. Ve o yüzden diyorum ki her ülkenin insanı kendi doğduğu ana vatanında özgür, müreffeh yaşasın. Bu insanlar kendi topraklarında yaşadılar. Yıllarca orada doğdular, orada aşık oldular. Ataları oralarda öldü. O topraklar için onlar da bedeller ödediler kendilerine göre. Kendi topraklarında hür yaşamak onların da hakkı. Bunu bu şekle getiren, onların coğrafyasını yaşanmaz hale getiren insanlardan bu coğrafyadaki bütün milletler bir araya gelip hesap sormadığı sürece daha bu göç dalgaları, bu sessiz istilalar çok yaşanır. Çok doğru. Peki siz dediniz ya atalar, onların kendi tarihlerinde dökülen kanlar. Malum Suriye'nin yeni bir cumhurbaşkanı var. Eski ismiyle Colani, yeni ismiyle Ahmet Şara Ankara'yı ziyaret etti, Türkiye'yi ziyaret etti. Orada bir ifadesi özellikle iktidara yakın medya tarafından çok servis edildi. Çok üzerine konuşuldu, pompalandı. Kurtuluş Savaşı'nda Suriyelilerin kanıyla Türklerin kanı birlikte aktı ve bu başarı birlikte geldi minvalinde. Sonra bağlamından koptuğu anlaşıldı. Başka bir şey kastettiği kimileri tarafından anlaşıldı. Ben şunu sormak istiyorum size. Kurtuluş Savaşı'na bölgedeki diğer ülkelerin, bölgedeki diğer halkların yaklaşımı nasıl oldu? Yani Türkiye'nin kurulmasına, bir imparatorluğun dağılmasına, o misak-ı millinin çizilmesine ve sadık kalınmasına diğer ülkeler nasıl baktı, nasıl yaklaştı? Destek veren, köstek olan kimlerdi? Şimdi şöyle, Birinci Dünya Savaşı sırasında, hatta daha öncesinde, çok öncesinde bizde yanlış konuşulan, yanlış anlatılan bir olay vardır. Yemen isyanı sanki Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerle işbirliği yapıp Yemenliler bize isyan etmiş gibi bir anlatım vardır. Çok daha öncesinden başlayan bir bağımsızlık mücadelesi var Yemenlilerin.
Birinci Dünya Savaşı'nda artık son noktaya geliyor elbette bu. Fakat bu insanlar da başka bir milletin tahakkümü altında yaşamak istemiyor. Buna saygı duymak lazım. Evet. Yemenli diyor ki kardeşim burası benim coğrafyam, benim toprağım, benim devletim. Hiçbir imparatorluğun, bir devletin başkasının tebaası, parçası olmak istemiyorum. Bu kadar basit. Geri kalan Arap coğrafyasındaki milletler de böyle. Şimdi hiçbir zaman tam bir millet, bakın ümmet olsa bile bir millet şeklinde bir kaynaşma olmamış. Arada bir husumet var. Birbirlerini çok fazla haz etmemişler. Evet. Ve milli mücadele döneminde Birinci Dünya yani? Savaşı'nda tabii Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan yapıda milli mücadele döneminde özellikle Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Türk milletinin kendi ağırlıkta yaşadıkları coğrafya için mücadele ettiğini, yeniden kendi topraklarına el atmayacağını fark ettikleri andan itibaren sanki 1-2 sene öncesine kadar Türk askerini, hastanede yatan yaralı Türk askerini basıp da öldürenler onlar değilmiş gibi, o olumsuz olaylar iki millet, etnik yapı arasında hiç yaşanmamışçasına bir tavır değişikliği var. Ve saygı duymaya başlıyorlar, saygı göstermeye başlıyorlar. Biz de o tarafa karışmıyoruz, onlar da bu tarafa karışmıyor. Olması gereken noktaya geliyor aslında. Şimdi milli mücadelede Suriye. Kasım ayında 1919'da Sivas'ta bir komutanlar toplantısı var. Bu komutanlar toplantısında Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Paşa, Kazım Karabekir, bütün kolordu komutanları toplanıyorlar ve milli mücadelenin silahlı safhasının stratejisi konusunda bir karar alınıyor. Burada Güney cephesinde de gayri nizami harple Fransızlara karşı mücadele kararı çıkıyor. Çünkü bir ay öncesinde Fransızlar bir ihtilafname imzalamışlar İngilizlerle ve bölgeyi İngilizler terk etmiş, Fransızlar gelmiş. Ama gelirken yanlarında Ermeni intikam alayları getirmişler. Ve burada mezalim başlayınca orası içinde hemen bir silahlı mücadele artık şart olmuş. Bunun üzerine Ankara'ya dönerken Ali Fuat Paşa Kayseri Develi'de duruyor ve orada güvendiği, tanıdığı, bildiği genç gayri nizami harp tecrübesi olan subayları Osman Tufan, Ali Sahip Ursavaş, Kemal Doğan, Tekelioğlu Sinan gibi isimleri çağırıyor, onları görevlendiriyor. Sen Urfa'ya, sen Antep'e, sen Çukurova'ya ve hepsine en geç Şubat sonuna kadar bölgelerinde Fransızlara Kuvayi Milliye müfrezelerini tertip ederek Fransızlara taarruz etme emri veriyor. Gerçekten de bu Ocak sonunda önce Maraş'ta sonra Urfa'da eş zamanlı olarak başlayan bir harekattır. Şehirler birbirinden bağımsız değil, koordineli, tek bir merkezden. Bu süreç içerisinde yapılan şeylerden biri de daha sonra Antep bölgesine de görevlendirilecek, daha sonra Revandis Harekatı'nın komutasını da üstlenecek olan Şefik Bey var, Şefik Özdemir. Onu da Halep'e gönderiyorlar tebdili kıyafetle. Ona da verilen görev Suriye'de de Faysal önderliğinde başlayan bir isyan hareketi var. Onunla işbirliği yap, iki ateş arasına alalım Fransızları. Bakın en başta söylediğim artık iki tarafta olması gereken noktaya gelince birbirine karşı artık saygılı, herhangi bir husumet, düşmanlık yok. Yani bir sene önce İngilizler safında bağımsızlık mücadelesi veren aslında bir yerde Araplar artık o sınır oluştuktan sonra bir daha artık ona yeltenmiyorlar. Türkiye karşı elleri kılıca gitmiyor artık o dakikadan sonra.